Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, hafif ve kolay bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Bir adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra bir su bardağı suyu azar azar ekleyelim ve bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Evet, unu azar azar ekleyerek orta sertlikte ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika daha yoğurmaya devam edelim tezgah üzerinde. Evet, yoğurduğumuz kabı üzerine alarak bir 5 dakika dinlenmeye bırakalım. İç harcı için 2 parça bonfile etim vardı. Küçük parçalar halinde kestim. Bir adet küçük doğranmış kuru soğan, bir adet küçük doğranmış patates, bir adet küçük doğranmış kabağı da aynı kaba alalım. Evet, üzerine biraz kuru nane ekleyelim. Biraz da kırmızı pul biber ekleyelim. Benimki biraz fazla kaçtı, gördüğünüz gibi hemen kenarından alıyorum. Biraz da karabiber ekleyelim. Çok az doğranmış dereotu, bir yemek kaşığı tuz, bir miktar da zeytinyağı gezdirelim ve elimizde tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi iç harcım hazır. 5 dakika dinlendirdiğim hamurun üzerine biraz un serpiyorum ve 12 eşit bezeye keserek yuvarlıyorum. Evet, son bezemi de yuvarladıktan sonra biraz un serperek küçük bir oklava yardımıyla orta incelikte bezemi açıyorum. Evet, çok inceltmeyin, çok da kalın bırakmayın. Bu incelik yeterlidir. Üzerine çok az sıvı yağ sürelim. Her tarafına gelecek şekilde. Hazırlamış olduğumuz iç harçtan her tarafına eşit gelecek şekilde serpelim elimizle ve yayalım. Oklavaya saralım ve büzdürelim iki taraftan.
Oklavayı içinden çıkartarak kenar kısımlarını hafif bir şekilde elimizle düzeltelim. Şeklimiz bu şekilde olacak. Evet, diğer bezelerimi de aynı kalınlıkta açtım ve üzerlerine yağ sürüyorum. Birkaç tanesini açtıktan sonra şekil veriyorum gördüğünüz gibi. Evet, hepsine eşit bir şekilde iç harcını pay ediyorum. Oklavaya dolayarak iki tarafından eşit bir şekilde büzdürüyorum ve oklavayı içinden çıkartıyorum. Kalan hamurları da aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum. Evet, kalan bezelerimi açmaya devam ediyorum. İç harcında küçük et parçaları yerine kıyma da kullanabilirsiniz. Evet, son bezelerime de oklava ile büzerek şekil vermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ve artık hazır. Hepsine şekil verdim gördüğünüz üzere. Şöyle buharda pişirebilmek için bir süzgeçim var. Üzerini yağlıyorum ve aralıklı olacak şekilde hamurları diziyorum. Ve diğer buharda pişirme aparatımı da yağlıyorum. Ve hamurlarımı üzerine alıyorum. Artık pişmeye hazır. Tencerelere sıcak su koydum. Üzerlerine hamurlarımı alıyorum. Kapaklarını kapatarak kaynatmaya bırakıyorum. Üzeri için bir adet kuru soğanı piyazlık doğradım. Az bir sıvı yağ ile soteliyorum kokusu çıkana kadar. Üzerine 2 adet rendelenmiş kabağımı ekliyorum. Yüksek ateşte sulandırmadan soteliyorum. Evet, soğuması için uygun bir kaba alıyorum. Üzerine yarım kase ceviz ekliyorum. Biraz mayonez, bir yemek kaşığı dolusu da yoğurt ekledikten sonra karıştırıyorum. Evet, hamurlarımı kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakika sonra piştiler. İç harcı ve hamuru gayet güzel pişti. Altını kapatarak artık servise hazırlıyorum. Evet, servis tabağına alıyorum. Dikkatli bir şekilde hamurumu parçalamadan. Üzerine tereyağlı toz biber gezdiriyorum. Biraz mayonezli yoğurt sıkıyorum.
Hazırlamış olduğum kabakları üzerlerine pay ediyorum. Tekrardan yağ gezdiriyorum. Kuru nane ve pul biberle en son servise hazırlıyorum. Evet, artık ikrama, servise hazır gördüğünüz gibi. Bir tanesini bölerek işini de sizlere yakından göstermek istiyorum. İç harcı ve hamuru çok güzel pişti, yumuşacık, çok lezzetli bir tarif oldu. Evet, deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.